Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Excel ve SolidWorks içindeki özel özellik oluşturucudan yararlanarak kendimize ait, kendimiz oluşturduğumuz bir satın alma talep formuna göre veya bir malzeme listesine göre SolidWorks içerisindeki BOM özelliği yani Material List otomatik olarak aldığımız materyal listi kendi oluşturduğumuz Excel formatına göre otomatik olarak çıkartma ve birkaç düzenleme ile bu formatta malzeme listesi oluşturmayı göreceğiz. Şimdi öncelikle sizin kendiniz için oluşturacağınız bu satın alma talep formu olur veya kendinize ait malzeme listesi formu olur. Yani bu tablonun pek bir önemi yok sizin nerede kullanacağınız, ama ben meslek hayatımda bu şekilde kullandığım için buradan örnek vererek gidiyorum. Bir şablon oluşturmanız lazım. Aslında siz SolidWorks üstündeki BOM aldığınızda da hani özel özellik sekmesinde de malzemenin boyutlarını yazabilir. Tek bir satırda alabilirsiniz. Ancak bu ilerleyen seviyede satın alma seviyesinde satın almacı arkadaşlarımız normalde bunların veya siz kendiniz yapacaksınız. Bir birim fiyat adedine göre, malzemenin boyutlarına göre fiyat teklifi çıkarmak zorunda da kalıyorlar malzeme cinsine göre. İşte bu noktada sizin çıkaracağınız malzeme listesi ve o format Excel'de de Excel'deki o hesaplama formatına uygun olması lazım ki hani tekrar bir düzenleme ihtiyacı duymayalım. Örneğin buradaki ağırlık hesaplamalarda nasıl burada en boy, en kalınlık ve boy var. Bu değerler lama için yapılmış ve burada bir malzeme listesi daha önceden yapmıştık. Şimdi lama için değerlere girelim. Atıyorum 30, 40 ve boyu da 110 milimlik bir lamamız var. Bunun ağırlığı 10 kilogram geliyor ve 4 adet var. Toplamda 4 çarpı toplam ağırlıktan 41,18 kilogram geliyor. Malzememizin özelliği 1045 çelik ve 1045 çeliğin o dönemki kilogram fiyatı diyelim ki 25 TL. Şimdi buradaki formülizasyona göre 4 adedin işte kilogram, adet ve kilogram fiyatın toplam bize maliyeti 1029.000 TL oluyormuş. Ya buradaki formattan burayı ve şurayı çarpıp bize toplam maliyeti söylüyor. Burada da yani bu yaptığım satın almada da bu şekilde yapabiliriz. İşte burada atıyorum malzeme adı 1045 çelik olacak. Malzeme cinsimiz ne? Lama. Lama olduğu için şu özellikleri kullanmayacağım. Eni atıyorum 10. Boyu 40. Yüksekliği de 1000 olsun. Hazır malzeme de değil. Miktarı 2 adet. Birimi adet. Önerilen tedarikçi firması varsa işte alınacak bir yer sizin de bildiğiniz dairede oraya yazabilirsiniz. Herhangi bir açıklama yazabilirsiniz. Bu tamamen kendi oluşturacağınız tabii ki şey. Şimdi birim kilogram diyor. Burada arka plandaki şu hesaplamayı yaptırabilirsiniz. Yani bu değerleri buraya kopyalayıp buradaki formülizasyonu yaparak buraya birim kilogram fiyatı yazdırabilirsiniz. Yani aslında benim için oluşturduğum amaç bu şekildeydi. Siz bunu geliştirebilirsiniz veya daha da basit bir şekilde de kullanabilirsiniz. Ama oluşturacağımız formatta biz buradaki değerlerin hepsini SolidWorks üzerinde part içinde ve montaj içinde yazacağız. Otomatik BOM aldığımızda bunların hepsi bize otomatik olarak çıkacak ve zamansal açıdan çok büyük bir rahatlık sağlayacak. Şimdi örneğin dediğim gibi biz böyle bir format hazırlamamız gerekiyor. Buraya kadar hazırlayabilirsiniz örneğin. Veya sadece en boy yüksekliği atabilirsiniz. Malzeme adını atabilirsiniz. Biz şimdi şuraya kadar olanı seçtiğim kısmı SolidWorks üzerinden
SolidWorks üzerinde yapacağız. Şimdi ilk olarak arama butonuna Proper yazdığımızda özel özellik sekmesi çıkıyor. Buna tıkladığımız zaman, yani İngilizcesi İngilizce olarak kullanıyorsanız Property tab Builder'dır. Bunun içinde biz kendi malzeme listemizi oluşturacağız. Bu da nedir? Örneğin ben daha önceden yaptım. Mesela buna tıklıyorum. Burada malzeme listesi atabiliyoruz bakın. 7085 olabilir. 6000 serisi olabilir. İşte burada boru malzeme kullanacaksak boru, lama, silindir. Lamayı seçtik. Lama olduğu için çap ve kalınlığa hiçbir şey yazmıyoruz. İşte en, boy ve yüksekliğe giriyoruz ve OK diyoruz. Bu şekilde tek tek doldurabiliyoruz. Bakın buna girdiğiniz zaman daha farklı özellikler de olacak. Bu lazer kesim olduğu için sadece lazer kesim olduğumuz belirteceğiz kalınlık olarak. Bunları göreceğiz. Şimdi buradaki malzeme listesini getirtmek için bu listeyi nasıl oluşturacağız onu göreceğiz. Şimdi ilk olarak iki adet liste ekliyoruz. Şuradaki boyutlar için. Şuradaki listeleri eklemek için. Hatta ben şuradan göstereyim. Buradan daha sağlıklı olacaktır. Şimdi malzeme adımız var. Bunu yaptık. Malzeme cinsimiz var. Şimdi burada Unlock Custom Values'i işaretliyoruz. İşaretlediğimizde burası açılacak. Burayı text file yapacağız. Aynı şekilde burayı da text file yapıp Unlock yapacağız. Bunun text file yapmamızın nedeni burada bir yol tanımlama var. Bakın daha önceden sizin oluşturduğunuz malzeme listesi ve malzeme adları bu şekilde yazabilirsiniz. Çünkü her zaman sürekli bu malzemelerin tamamını orada doldurmak da külfet oluyor. O yüzden bir kere belli bir notepad'e bu şekilde kullanacağınız malzemeleri yazarak tanımlıyorsunuz. Tanımladıktan sonra malzeme için yol tanımlıyoruz. Malzeme adları. Open dediğimiz zaman burada liste çıkacak. Bakın gördüğünüz üzere buradaki listeler geliyor. Buradan seçebiliyorsunuz. Unlock Custom Value yapmamızın sebebi buraya ekstra da yazı yazıp otomatikman buradaki 1045 çeliği sadece iki rakamla yazıp şey yapabiliyoruz. Çünkü liste uzun olduğu zaman buradan seçmek de ayrı bir külfet oluyor. O yüzden Unlock Custom Value açık kalacak. Kalırsa biz buradan sadece işte 4140 çelik yapıp devamını tek tıkla doldurabiliyoruz. Aynısı burası için de geçerli olacak. Burası için de malzeme cinsi, daha önceden yaptığımız malzeme cinsini yapıyoruz. Malzeme cinsinin içinde de neler var? Daha önceden yaptığımız boru malzeme, lama, silindir ve profil olarak ben eklemişim. Buna lazer kesim, plazma kesim olarak da kaydedebiliriz. Buraya kadar işlemlerimizi hallettik. Şimdi bundan sonra çap, kalınlık, en, boy, yükseklik ve hazırları text formatında düzenleyebiliriz. Çap olacak. Kalınlık.
Tekrardan bir text box atıyorum. Boyumuz var. Bir tane daha text box. Burası yükseklik. Burası da hazır olarak kullanacağımız, bunlar ne olabilir? Sigma profil olabilir, kare profil olabilir. İşte vidalı somunu olabilir. Ekstra hazır, yani belli bir ölçü girmeyip sadece adını gireceğimiz parçalar olarak ben hazırladım. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra save as diyerek belirlediğimiz yola kaydediyoruz. Bunlar normalde program data, C'nin içinde yüklü olduğu program data SolidWorks 2019 link, ister English dosyasının üzerine atabilirsiniz, içine atabilirsiniz, isterseniz Türkçe klasörüne atabilirsiniz. Hangisine dilerseniz, sadece buradaki konumda nereye attığınızı bilmeniz önemli. Burayı da kopyalayalım. Buraya ben daha önceden bu formatı hazırlamıştım zaten. Part malzeme olarak Temple'de ismini değiştirip pardon, bu şekilde kaydedip bu yaptığımızı kaydedebiliyoruz. Bunun bir de ikinci yöntemi olarak, şimdi buradaki part olaraktı. Şimdi biz bunu assembly olarak da kaydetmemiz gerekiyor. Tekrardan bunu assembly'ye buraya tıklayıp, buradan part'taydı, assembly'ye alıp tekrardan save as yapıyorum. Ve aynı şekilde assembly malzeme olarak kaydediyorum Turkish dosyasına. Burayla işim bundan sonra bitiyor. Kapatıyorum. Bakın, malzeme listem ve assembly listem burada var. Bundan sonra burada montaj dosyasında bu dosyaya tıklayıp Custom Properties'e tıkladığımızda, sizde bu şekilde olmayabilir. Bu şekilde seçebilirsiniz. Part malzemeyi seçip OK dediğinizde bu Group Box gelecektir. Buradan malzemelerinizi atayabilirsiniz. İşte en boy oranını. Ben bunların hepsini atadığım için şu an bakın, çap, en boy, bunlar yok. Bir şeyi atladım ben. Onu şey yapayım. Şimdi burada fark ettiyseniz şuralarda yazmadığım yerlerde bir şöyle bir değer var. Tire değeri var. O tire değeri otomatik olarak çıkıyor. Örneğin ben buraya yapmadığımız bir şey yok ama şöyle, onu da tekrardan şey yapalım. Ayrıyetten tekrardan düzenlemek için de Open Files'tan buradan tekrardan düzenleyebiliyorsunuz. Bakın, tekrardan geldi. Şimdi biz bunlara bu şekilde değerler atacağız. Value kısmına şu şekilde değer atamamız lazım. Eğer değer atamazsak bu şekilde boş gözükür. Bu şekilde boş gözükür ve biz her zaman buraya değer atamamız gerekiyor. Bunun nedenini Excel formatına geçtiğimizde de tekrardan değineceğim. Bunların value değerlerinin hepsine tire yazmamız gerekecek. Veya siz isterseniz x yazabilirsiniz. O tamamen sizin düzenlemenize kalacak artık.
Şimdi gelelim malzeme listemizi çıkarmaya. Şimdi BOM materyal listesi aldığımızda normalde standartlarda kendi BOM materyal listi vardır. Yani burada standart olarak bu şekilde gelir. Buradan siz seçersiniz. OK dediğinizde sadece şu kısımdaki SolidWorks'ün kendi otomatik standart tanımladığı işte öğe numarası, parça numarası, tanım, malzeme ve miktarı olarak gelir. Biz bunu bir kere düzenleyeceğiz. Nasıl düzenleyeceğiz? Şimdi bizim burada bir Excel formatımız vardı ya. Şuradaki malzeme adı, işte adı, malzeme adı, cinsi, çap, kalınlık, en, boy, yükseklik ve hazırı. Şuradaki kısımları oradaki formatta düzenleyeceğiz. Şimdi parça numarası tamam. Buradaki tanım malzeme adı olacak. Buradaki malzeme cinsi olacak. Sonra buraya tekrardan bir sütun açacağız. Burası çap olacak. Birkaç tane. Şuraya satıra 2 kere tıkladığınızda Custom Property, buradan kalınlık değeri. Bakın değerler atıyor gördüğünüz gibi. Biz çünkü o değerleri yazdık. Otomatik olarak buraya siz o part içindeki oluşturduğunuz Custom Properties'e ne yazarsanız burada onlar gözükecek ve sizin ekstra Excel içerisinde herhangi bir düzenleme yapmak zorunda kalmayacaksınız ve Excel olarak yazdığınız zaman malzeme listesi çıkardığınızda tek tek SolidWorks üzerine dönüp ya bunun malzemesi neydi, ne kadardı, cinsi ne olacaktı diye kafa karışıklığı ve zaman kaybı olmayacak. Kalınlık dedik. Bundan sonra en, boy ve yükseklik var. En, boy, yükseklik. Son olarak da hazır. Evet, şimdi buradaki malzeme listesi, cinsi, adı, kalınlık, en, boy, yükseklik, hazırlık bu şekilde yaptık. Burada zaten otomatik miktarları kendi atıyor. Şimdi bunu Save As deyip template olarak bizim daha önce belirlediğimiz şöyle göstereyim. Bakın BOM materyalde bunu değiştirmediğimiz için şurayı kopyalayalım. Buradaki yola Program Files, SolidWorks Scope, SolidWorks Length and Turkish. Siz İngilizce'de de seçebilirsiniz. Burada ben daha önceden malzeme listesi 2024 olarak tanımladım. Bu şekilde template olarak kaydediyoruz. Ben tabii kaydetmeyeceğim şimdi. Şimdi bakın buradaki her dosyayı yaptık değil mi? Ben şimdi bunu siliyorum. Bakın Bill of Materials'ta tıkladım. Hala BOM. Tekrar tıkladığım zaman yine bu şekilde gelir. Tekrardan Bill of Materials'a tıkladım. Tekrardan çıkaracağım malzeme listesini çıkaracağım. Montaja geldim. Buradan template'ı değiştiriyorum. Malzeme listesi 2024 yapıyorum. Open diyorum. Detaylı numaralandırma. Tekrar çıkardığımda bakın gördüğünüz üzere az önce kaydettiğimiz formatta çıkardım.
Yani bunu sürekli buradan ayarlamayacağız. Standart olarak bir kere yapacağız. Kaydedeceğiz. Kendi tasarladığımız yere göre. Bu her zaman değişecek. Bakın mesela burada şey yapalım. Rumman Lama. Lama'nın ölçüsünü değiştirelim. Burada siz herhangi bir şey yazarsanız, örneğin buna deneme yazalım. OK dedik. Kaydettiğimizde bakın şurada deneme yazısını gördünüz. Yani buradaki değişiklikler de orada anında güncellenecek. Buraya tekrardan Apple'ı yapıyorum. Bakın burada tekrardan değişti. Şimdi biz bunu sağ tıklayıp bu sefer Excel formatında save edeceğiz. Resimli çıkmasını istiyorsanız buradaki kutucuğa tıklıyorsunuz ve yine kaydetmek istediğiniz yer nereyse orayı seçiyorsunuz. Benim buraya kaydetmek istiyorum. Şuraya home diyelim. Kaydettim. Evet, kaydettim. Şimdi gördüğünüz üzere buraya geldi. Bizim önceki malzeme listemize bunu açalım. Bakın bu şekilde malzeme listemiz geldi. Şimdi normalde buradaki resimleri şöyle yapalım. Biz düzenleyemiyoruz. Gizle diyelim. Şimdi bakın burada malzeme adı, cinsi, en boy, yükseklik hepsi hazır. Şimdi bunun tekrardan komplesini alıyoruz. Ctrl+C yapıp bizim ana malzeme listemize sıradan kopyalıyoruz. Kopyaladığımız zaman format aynı şekilde oluyor. Burada birkaç düzenleme yapıp normalde resimler de geliyor. Yalnız şuradaki kullanıcı aralıkları düzenlemeye izin verden şunu aktif etmelisiniz. Şu an bende yok. Bunu aktif ettiğinizde buradaki resimleri de kopyalayabilirsiniz. Bende şu an aktif olmadığı için bunların tekrardan kopyalayamıyorum o kısma. Ama sizde öyle olmayacaktır. Sürümle alakalı bir şey. Gizli diyelim. Şimdi burada bunlar adet. Bu şekilde malzeme listesini aslında hazırlamış oluyorsunuz. Buraya filtre atayabilirsiniz. Veri düzenlemeden şuraya filtre atayıp burada işte lazer kesimleri gösterme dediğinizde lazer kesimleri sizde göstermez. Atıyorum lama sadece alüminyumları görmek istiyorsunuz. Diğerlerini seçip de filtreleme yapabilirsiniz. Tekrardan bu şekilde görsel olarak görüntüleyebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım yardımcı olmuştur. Beğendiyseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.